Herkese merhaba. Türkiye'nin en güzel köşelerine doğru bir keşif yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Önümüzdeki yıl için mutlaka görmeniz gereken birbirinden büyüleyici tam 15 durağı birlikte gezeceğiz. Haydi maceramız başlasın. Şimdi Türkiye denince sizin aklınıza ilk ne geliyor? O binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan antik kentler mi? Yoksa insanın nefesini kesen o el değmemiş doğa harikaları mı? İşte bu soru genelde gezginlerin en çok zorlandığı seçim oluyor. Ama biliyor musunuz, Türkiye'nin asıl büyüsü de tam olarak burada saklı. Çünkü bu topraklarda bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Burada tarih doğanın tam kalbinde atıyor. Doğaysa binlerce yıllık sırları özenle kucaklıyor. Biz de şimdi tarih ve doğanın bu eşsiz dansına tanıklık edebileceğiniz tam 15 özel noktayı keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Yolculuğumuza o baktığınızda bu gerçek mi dedirten kartpostallardan fırlamış gibi duran yerlerle başlıyoruz. Hem göz alıcı manzaraları hem de binlerce yıllık sırları bir araya getiren ikonik duraklar. Listemizin başında tabii ki Kapadokya var. Ama burayı sadece peri bacalarından ibaret sanmayın. O gördüğünüz kayaların altında gizemli yeraltı şehirleri var. Ve tabii ki gün doğarken gökyüzünü adeta bir renk cümbüşüne çeviren o yüzlerce sıcak hava balonu. Tam bir masal diyarı. Şimdi Denizli'ye uzanıyoruz ve karşımızda Pamukkale. Termal suların yarattığı bu bembeyaz travertenler gerçekten de bir pamuk tarlası gibi. Ama asıl etkileyici olan ne biliyor musunuz? Bu doğal havuzlarda yürürken hemen arkanızda yükselen koskoca antik Roma kenti Hierapolis'in kalıntılarını görmek. İşte doğa ve tarihin kusursuz buluşması tam olarak bu. Ve şimdi Nemrut Dağı'nın o mistik atmosferindeyiz. Bir an için düşünün, 2000 metreyi aşan bir zirvede Kommagene Krallığı'nın devasa tanrı heykelleriyle baş başasınız. Özellikle güneşin doğuşuyla birlikte heykellerin gölgelerinin dağlara vurduğu o an gerçekten unutulmaz bir deneyim. Hadi şimdi de tarihin daha da derinlerine inelim. Bizi doğrudan medeniyetin kalbine götürecek, taşların adeta konuştuğu o arkeolojik hazinelere bir göz atalım. Antik dünyanın en görkemli metropollerinden birine, Efes'e hoş geldiniz. Bir zamanlar çeyrek milyon insanın yaşadığı bu şehrin mermer caddelerinde yürürken, Celsus Kütüphanesi'nin heybeti karşısında büyülenmemek imkansız. Ya da dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın yerinde durup o ihtişamı hayal etmek inanılmaz. Sıradaki durağımız ise öyle bir yer ki bildiğimiz her şeyi, yani insanlık tarihini baştan yazmamıza neden oldu. Bir keşfin bütün kitapları nasıl değiştirebileceğini görmeye hazır mısınız? İşte cevabı. Ve işte karşınızda Göbekli Tepe. Burası, evet yanlış duymadınız, Mısır piramitlerinden 7000 yıl, Stonehenge'den ise tam 6000 yıl daha eski. Yani dünyanın bildiğimiz ilk tapınak kompleksi. Ama en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Bu anıtsal yapıları inşa edenler henüz tarımı bile keşfetmemiş avcı toplayıcı insanlardı. Bu keşif, medeniyetin kökeni hakkındaki bütün teorileri resmen alt-üst etti. Tarihin o derinliklerinden çıkıp bugüne gelelim mi biraz? Yaşayan kültüre, mimariye ve insan mirasının en güzel örneklerinin bulunduğu şehirlere, kasabalara odaklanalım. Ve tabii ki iki kıtayı birleştiren, her sokağında farklı bir imparatorluğun fısıltısını duyabileceğiniz o yaşayan efsane İstanbul. Ayasofya'nın kubbesinin altında durmak, Topkapı Sarayı'nın avlularında kaybolmak, Sultanahmet'in maneviyatından Kapalı Çarşı'nın o tatlı keşmekeşine dalmak, burası bir şehirden çok daha fazlası. Adeta yaşayan bir açık hava müzesi. İstanbul'un o büyük enerjisinden sonra sizi zamanda bir yolculuğa, Safranbolu'ya götürüyoruz. UNESCO koruması altındaki bu kasabanın Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürürken o cumbalı Osmanlı konakları size adeta geçmişten göz kırpıyor. Tarihi çarşılarında el işi ürünler arasında gezinmekse bambaşka bir keyif. Geldik Güneydoğu'nun incisi Mardin'e. Mezopotamya Ovası'na tepeden bakan bu şehir kendine özgü taş mimarisiyle, darcacık sokaklarıyla ve en güzeli de farklı dinlere ait yapıların yan yana durduğu o kültürel mozaiğiyle gerçekten büyüleyici. Tarih, kültür, biraz yorulduk mu? O zaman şimdi biraz nefes alma zamanı. Rotamızı kalabalıktan uzaklaşıp kendimizi doğanın o huzurlu kollarına bırakacağımız sığınaklara çeviriyoruz. Hani burası için Türkiye'nin Maldivleri diyorlar ya, inanın hiç de abartmıyorlar.
Salda Gölü'nün o bembeyaz, magnezyum zengini kumları ve inanamayacağınız kadar berrak turkuaz suyu kendinizi bir an için tropik bir adada hissetmenizi sağlıyor. Şehrin stresinden kaçmak için birebir. Ve şimdi yeşilin 1001 tonunu görmek için rotamız Karadeniz. Bir yanda Rize'deki Aydır'ın yemyeşil yamaçları ve şifalı termal kaplıcaları var. Diğer yanda ise Trabzon'daki Uzungöl'ün sisli dağlar arasına gizlenmiş o dingin ve masalsı atmosferi. İkisi de doğayla yeniden bağ kurmak için harika seçenekler. Kıyı kaçamakları içinse önümüzde iki farklı dünya var. Bir yanda Akdeniz'in o cıvıl cıvıl enerjisiyle dolu Antalya, Olimpos gibi antik limanları ve Düden gibi coşkun şelaleleriyle macera vaat ediyor. Diğer yanda ise Ege'nin sakin ruhunu taşıyan Bozcaada var. Huzurlu üzüm bağları ve sessiz koylarıyla tam bir dinginlik adası. Yolculuğumuzun son durakları için doğuya, nefes kesen manzaraların tarihi yapılarla buluştuğu topraklara gidiyoruz. Önce Trabzon'da sarp bir yamaca bir kartal yuvası gibi kondurulmuş Sümele Manastırı'nın o akıl almaz mimarisine tanıklık ediyoruz. Ardından Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün ortasındaki Akdamar Adası'na geçip masmavi suların ortasında yükselen o tarihi kilisenin büyüsüne kapılıyoruz. Evet, 15 duraklık yolculuğumuzun özeti işte böyle. İkonik manzaralardan, tarihin en derin sırlarına, yaşayan kültürlerden doğanın huzur dolu sığınaklarına, Türkiye'nin sunduğu bu inanılmaz çeşitlilik her gezgine gerçekten de unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Tüm bu harika yerleri gördükten sonra söz şimdi sizde. Bu destinasyonlardan hangisi sizin hayallerinizi süsledi? Bir sonraki maceranızda görüşmek üzere.